Selamünaleyküm arkadaşlar. Huzurlu günler diliyorum. Bugün size güzeller güzeli kedi otunu anlatacağım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Minik minik pembe çiçekleri, boylanmış sap kısmı, yapraklarıyla sizi kendine hayran bırakacak derecede bir güzellik bu. İlkbaharda Nisan ayında çiçek açmaya başlar. Çok yıllık bir bitki, köklerinden çabukça çoğalır. Bahçenizde süs bitkisi olarak kullanabilirsiniz. Tabii bunun şifası da o kadar fazla ki kedi otunun. Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılan bir bitki kedi otu. Çiçekleri ayrıca parfüm yapımında kullanılır. Kullanılması da çok güzel çünkü harika bir kokusu var. Kedi otunun kullanılan kısmı kök kısmı. Şimdi ben size burada kökünü çıkaracağım ve bunu göstermeye çalışacağım. Şu anda bu gördüğünüz kedi otu biraz küçük bir kedi otu. Daha büyük yapraklı olanlarında kökler daha kuvvetli ve daha gelişmiş olur. Şimdi şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle saçaklı, çok fazlasıyla kök kısmı var. Saçaklı şekilde her yere yayılma ve tutulma özelliği var. Bu kedi otunun kökleri kurutularak kullanılıyor arkadaşlar. Kedi otu o kadar meşhur bir bitki ki kapsül ve sıvı formda takviye olarak da kullanılıyor. Yurt dışında reçetesiz satılabiliyor. Eczanelerde satılabilen bir bitki. Peki kedi otu kökünün faydası nelerdir dersek, çoğu çiçekte olduğu gibi sinirsel ve ruhsal problemlere iyi geliyor. En çok korku ve kaygıyı önlemede kullanılıyor. İstemsiz kas kasılmalarını önlüyor. Uyku artırıcı etkisi olduğu için çok fazla tüketiliyor. Uyku problemleri olan kişiler kesinlikle bu otu kullanmalı. Bitkinin çay olarak ya da kapsül olarak kullanılan kısmı kökleridir arkadaşlar. Çiçekleri sadece parfüm yapımında kullanılır. Uyku problemleri yaşayan kişiler mutlaka kullanmalı demiştim. Peki nasıl kullanacaksınız? Çay şeklinde aktarlardan ya da bu bitkiyi kendiniz de kurutabilirsiniz. Ama kendiniz kurutacaksanız 40 derece sıcaklıkta gölgede kurutmanız lazım köklerini. Gördüğünüz gibi ben bahçeme de diktim. Bahçemde de yetiştiriyorum kedi otunu. Çok kolay yetişen ve çabucak büyüyen bir bitki, üstelik çok yıllık bir bitki. Kedi otunu çay olarak tüketecekseniz 2 çay kaşığı kedi otu kökü kurusu, 2 bardak su, 1 tatlı kaşığı şeker veya bal. Kaynama noktasına yakın kedi otu kökünü suya ekleyin. Sıcaklık besin değerini seyrelteceğinden 80-85 dereceyi geçmemesi önemlidir. Besin maddelerinin suya karışması için 30 dakika demlenmesi lazım. Çayı çok acı olduğundan bal ve şekerle tatlandırabilirsiniz. En çok uykusuzluk için tercih edilen kedi otu çayı çok aşırı tüketilmemelidir. Mutlaka belli bir süre sonra ara verilmelidir. Araştırmalar kedi otu kökünün stresli durumlarda ortaya çıkan kaygıyı azaltmada yardımcı olabileceği, üstelik bunun için kullanılan tıbbi ilaçlardan da daha az yan etkisi, hatta hiç yan etkisi olmadığı ispatlanmıştır. Ancak daha önceki videolarımda da söylediğim gibi hiçbir bitkiyi kullanmada aşırıya kaçmayın. Yüksek dozda kullanmayın. Kedi otu ağrı kesici özelliği vardır ve kas gevşetici özelliği vardır. Bu sebeple adet ağrısını ve adet öncesi sendromu gibi rahatsızlıkları hafifletir. Menopoz döneminde kullanılması çok etkilidir. Kalp sağlığına iyi geldiği, hipertansiyona da iyi geldiği söylenmektedir. Yurt dışında yapılan bazı araştırmalarda dikkat eksikliği, hiperaktive bozukluğu gibi rahatsızlıklarda çok etkili olduğu belirtilmiştir. Özellikle 5 ila 12 yaş çocuklarda çok etkili olduğu belirtilmiştir. Ama 12 yaş çocukların altında kullanılması tavsiye edilmez. Çocuklarda kullanımı tek başına değil, limon balsamı ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilmiştir. Kedi otu tentür ya da kapsül şeklinde de kullanılabilir. Kullandığınız bazı bitkiler, devamlı kullandığınız ilaçlarınız varsa bunlarla etkileşim yapabilir. Şu rahatsızlığım var, bu bitki buna çok iyiymiş, hemen bunu deneyim, kullanayım asla demeyin. Dikkatlice araştırın. Üstelik hiç bitki çayı ve benzeri ürünler kullanmıyorsanız vücudunuz buna kesinlikle reaksiyon gösterebilir. Alerjik durumlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden mutlaka araştırıp dikkatli tüketin.
Türkiye genelinde oldukça fazla yerlerde bulabileceğiniz kedi otu beyaz çiçekli olanı da vardır. Bizim buralarda hep pembe çiçekleri var. Kokarkök, şifalı kedi otu, hayvan otu, cadı otu gibi isimleriyle de bilinmektedir. Peki ismi neden kedi otu derseniz, kediler bu çiçeğin kokusunu sevmediği söylenmiş, o yüzden kedi otu denmiş. Adı her ne olursa olsun şu güzelliği seyretmeye değer. Bir de keşke size kokusunu iletebilseydim. Muhteşem bir kokusu var. Bugün sizlere kedi otunu anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce şifa olsun herkese. Hayırlı, huzurlu günler diliyorum. Paylaşım bilgi amaçlıdır. Lütfen dikkatlice araştırın ve öyle tüketin. Instagram sayfamız Toprağın Huzuru. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Şifa olsun arkadaşlar.